Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Bakırköy Merkar'dayım. Buraya çok özel bir araba için geldim. Belki de daha önce hiç görmediğiniz bir araba için geldim. Geçenlerde sahibinden de geziyorum, böyle araba bakıyorum, biliyorsunuz. Bizim hobimiz araba bakmak. Ya böyle farklı bir araba gördüm. Şu an arkada görüyorsunuz, beyaz beyaz duruyor. Sonrasında bayiyi aramak istedim. Merkar'ı aradım. Onlarla görüştük. Çekim için izin istedim ve anlaştık. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Arkadaşlar bugün arkamda gördüğünüz üzere Volkswagen ID.3'yi çekeceğim. Şimdi ID deyince 3 demek zorunda kalıyorsunuz. Aslında ağzım hep ID.3'e gidiyor. ID.3, ID.3, ID.3 bunların herhangi birini söyleyebilirim. Çok fazla ayarım yok açıkçası. Bugün beraber ID.3'te elektrikli bir Volkswagen'de neler var neler yok hepsini inceleyeceğiz. Şu an heyecanlıyım, böyle kurcalamak için can atıyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Burada Merkar'da farklı araçlar görmeniz çok normal. Ya Merkar'da böyle lüks arabaları görebiliyorsunuz ve merak ettiğim arabalar da var açıkçası. Bakalım güzel videolar çıkacak inşallah buradan. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi gelin videoya geçelim ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. 100.000'e çok az kaldı. Böyle farklı arabaları daha çok göreceksiniz. Ben çekimler için, içerik için kovalıyorum. Siz emin olun. Sizlere güzel arabalar, farklı arabalar göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Hadi başlayalım videoya. Karşınızda ID.3. Şöyle öncelikle sizlere anahtarını göstereyim. Anahtarı aslında biliyorsunuz. Geçen de Skoda Octavia incelemesinde gördüğünüz anahtarın birebir aynısı. Sadece Volkswagen ambleminin farklılığı var. Herhangi elektrikle ilgili bir şey göremedim. Böyle mavilikler, küçük ince detaylar olsa güzel olabilirdi. Anahtarla kapılarımızı açalım şöyle. Sinyallerimiz koca koca yanıyor, görüyor musunuz? Daha önce görmüş müydünüz ID.3'ü? Nasıl duruyor? Şöyle bir inceleyin bakalım. LED farlarımız, 19 jantlarımız. Böyle farklı bir araba ya. Yani Volkswagen'de çok fazla göremediğiniz değişik bir araba açıkçası, öyle söyleyeyim ben sizlere. Tatlı görünüyor. Bidal'ın altyapısını kullanıyor. Zaten benziyor. Golf ile aynı boyutlarda. 4 metre 264 santimdi sanırım. Böyle çok santimlere hesaplayan biri değilim. Ama Golf ile aynı boyutlarda. İçerideki garip detaylar var. Elektriğe dair detaylar var. Onları da sizlere göstereceğim. Arka tarafı sanki ön tarafa göre çok daha güzel gözüküyor. Ama arka tarafta ne var biliyor musunuz? Şurası yanmıyor arkadaşlar. Burasının da yanmasını isterdim. Daha böyle bir sert gözükürdü. Sportif gözükürdü. Tabii ki her taraf LED, farlar LED. İçeride LED, onlarla ilgili sorun yok. Şimdi gelin bir ön taraftan başlayalım. Ben size bir göstereyim bakalım. Şöyle ön taraftan başlayalım. LED'lerimizi incelersek arkadaşlar, IQ Light'lar var. Zaten bildiğiniz üzere hani Passat'ta da işte yeni çıkan Tiguan'da da gördüğünüz IQ Light teknolojisi bu araçta mevcut. Sağa sola dönebiliyor. Biraz önce video çektim. Onda da viraj aydınlatmasını görebilirsiniz. İçeride şöyle viraj aydınlatmamız da var. Kendisi kapatıyor, açıyor. Bütün her şeyi yapıyor, aklınıza gelecek, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle sinyalleri de yakayım. Arka sinyallerimiz kayar. Onları da birazdan göstereceğim. Hatta gelin bir farlarını yakalım mı? Bu arada anahtarsız giriş tabii ki var. Bu araç dolu bir araç. First Edition Plus diye geçiyor. First Edition'ı Volkswagen, işte BMW, bunları çok görüyorsunuz. Bunlar ilk üretim araçları olduğunu gösteriyor. Mercedes de var mı? Ben daha önce görmedim, hatırlayamıyorum. Ama Volkswagen bunu çok yapıyor. İlk çıkardığı araçlara First Edition adını takıyor. Sonrasında işte hani normal Comfortline, Highline'da Elegance falan var ya, o tarz isimlere geçiyor. Şimdi bu araçta şöyle küçük bir detay var. Şuraya bakarsanız. Küçük ama tatlı. Pause ve play tuşları arkadaşlar. Tabii ki play ile gidiyorsunuz. Pause'da duruyorsunuz. Frene bastığınızda bu araç hemen aktif oluyor, onu söyleyeyim. Ben bunları çok araştırdım. Start butonu şurada var ama buna ihtiyacınız yok. Frene bastığınız anda araç kendini hazır hale getiriyor. Ve artık sürüşe hazır oluyorsunuz. Sadece D'yi alıp sürmek kalıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakın ready dedi şu anda. Park etmek istediğinizde de şöyle park alıyorsunuz. Ben o farları açmaya geldim. Neler anlatıyorum. İçeride çok güzel detaylar var. Bak hemen frenden çektim ayağımı ve bak koydum ve geldi. Ben sizlere bir farlarımı yakayım. Şöyle kötü hava farını yakalım. Arka sisi yakalım. Her şeyi yakalım. Bir görelim bakalım ne var ne yok. Şimdi gelin farlara bakalım. Evet, şu anda hani o yağmurdaki farı da yaktım. Biliyorsunuz viraj aydınlatmaları da yanıyor. Yağmur modunu aldığınızda her araçta virajları açıyor. Viraj aydınlatmalarını açıyor arkadaşlar. LED'lerimiz bu şekilde görüyorsunuz. Yukarıdan da dönüyor LED'ler. Peki burada LED var mı? Evet, burada da LED var. Bak bu gece çok güzel gözükebilir. Komple panel LED. Aslında biliyorsunuz yeni Golf'lerde de, bu Golf 8'de de bunu kullanıyorlar. Elektrikli modellerinde. Artık Volkswagen bu şekilde yapıyor. Komple ön tarafı hani arka tarafta olduğu gibi. Porsche'de falan var ya, tek parça stop. Bunda da tek parça far yapmış neredeyse. Ortadakilerin de yandığını görebiliyorsunuz. Peki arkaya bir geçelim bakalım. Şimdi arka tarafta da böyle ince detaylar var. Size onu göstereyim. Volkswagen bunu seviyor. Böyle farın içine çizgiler atarak onu çok daha detaylı hale getiriyor. Tabii ki bu da LED şekilde. Şöyle arkadan görünüşünü göstereyim sizlere. Her şey dokunmatik. Daha herhangi bir şu an tuşa dokunmadım.
Dörtlü daha iyi. Dokunmatik dörtlüleri normalde hep mekanik yaparlar ama şöyle kayar sinyallerinizi de görüyorsunuz. Küçük olmasına rağmen yine de hoş duruyor. Nasıl ama arkadan görünüş? Peki öndeki sinyallerimiz nasıl? Evet, onda sadece alt taraf yanıyor, üst taraf yanmıyor. Acaba bunu OBD bağlayıp kodlama yapsak nasıl olur? OBD cihazı bence bunu da tanır. Dışarıdan bu şekilde. Dediğim gibi değişik detaylar var ya. Şöyle ön tarafta, alt tarafta park sensörlerimizi görüyoruz. Tabii ki bu amblemimiz artık böyle hissedilir bir amblem değil, resmi gibi. Bunun arkasında adaptif cruise kontrolün radarı var. Difüzörümüzde klasik bir Volkswagen. Bu sefer egzoz görünümü yapmamışlar. Şöyle alt tarafa bakalım. Porsiyon mu var? Evet. Sizin de gördüğünüz üzere bu araçta bağımsız süspansiyon var arkadaşlar. Olması gerektiği gibi bence. Arka tarafta frenleri biraz farklı gördüm. Evet, kampana gibi bir fren yapmışlar. Ancak kampanaya da benzemiyor. Garip. 215 50 R19 lastik kullanıyor. Premium kontak altıyla gelmiş. Gayet güzel. Arkada da mesela farklı bir kol var. Şuraya görüyor musunuz? Normalde çok görmezsiniz onu. Bu arada bu araçta şaft var. Arkadan itişte bu araba. Normalde eski arabalarda şaft görmezsiniz. Motoru arkaya koyarlar ve çekişi arkadan verirler. Ancak bu aracın motoru önde, çekişi arkada. Yine halı kullanılmamış. Elektrikli süspansiyon var mı diye bakıyorum da şuradan mafsalı görebiliyorum. Görüyor musunuz? Bak, mafsalı. Buradan gönderiyor. Ben böyle detayları çok seviyorum. Motora da bakacağız. Ön tarafta bildiğiniz disk frenler var. Bunlar arkadaşlar rejeneratif frenler oluyor. Frene bastığınız araç şarj oluyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar şarj konusunda ID3'te şöyle bir durum var. Yarım saatte bu aracı %5'ten %80'e getirebiliyorsunuz. Daha sonrasında mesela %5'tesiniz ve 5 dakika içinde 100 kilometrelik size menzil sunabiliyor. Bu araç, arkamda gördüğünüz araç 450 kilometreyi çok rahat bir şekilde gidebiliyor. WLTP koşullarında gayet rahat bir şekilde gidebiliyor. 58 kW mıydı? 58 kW'tı galiba. Bunun 75'i de gelecekmiş, bilginiz olsun. Bence menzili gayet iyi. Taycan da mesela bu kadar gidiyor açıkçası. Ve 450 kilometre bence herkese yetecek bir kilometre. Ankara'ya da gidersiniz, İzmir'e de gidersiniz. Sadece bir kere duraklamanız sizi çok rahat götürür, öyle söyleyeyim. Yani internette izlediğiniz videolarda 7 saniyede, 7.100 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor. Sonrasında sanırım 165 kilometrelerde kilitliyor kendini, öyle biliyorum. Birkaç videoda öyle gördüm. Biraz araştırdım bu arabayı çünkü hoşuma gitti. Aynalarda şöyle aslında gövde rengi değil de gri bir malzeme kullanılmış. Bu da gayet güzel. Şurada benzin deposuna bakmak istiyorum derken elektrik deposuna bakmak istiyorum. Bakın, bu yavaş şarj. Bu AC oluyor. Şöyle çekiyorsunuz ve DC bölümde açılıyor. Buraya hızlı şarjı takabilirsiniz. Aynı Tesla'larda gibi düşünün. Türkiye'de bayağı arttı bunlar. Öyle yolda kalma gibi bir resmimiz yok. Ben daha yolda kalan duymadım açıkçası. Bilmiyorum, videolarını çok izliyorum. Böyle elektrikli arabaların hayranıyım. Hadi gelin içeri girelim, geçelim. Ben içeriği çok merak ediyorum. Ne yüzü biliyor musunuz? Cam tavan yok ya. Şöyle kapımızı bir çekelim. Yine her zaman gibi Volkswagen tok kapı sesi. Şöyle bir iç mekanı bir süzün bakalım. Bakın malzemelere, tasarımına. Biraz i3 anımsatıyor değil mi? BMW i3'ü. Şu an klima çalışıyor mu? Şöyle yapalım. Artık bu ekrana yavaştan alışıyorum. Aynı Octavia'daki bildiğiniz ekrana benziyor. Artık her şey dokunmatik. Sesimizi buradan kontrol ediyoruz mesela. Buna yavaş yavaş alışmamız lazım. Volkswagen buna geçiyor. Golf 8'de de bu olacak. İşte büyük ihtimalle Leon'da da bu şekilde olacak. Artık bu tarz dokunmatik şeylere geçiyor Volkswagen, öyle söyleyeyim sizlere. Koltuğumuz maalesef elektrikli değil. Biraz yüksekte oturuyorsunuz bu arada, onu söyleyeyim. Ama yeterli bir seviyede çünkü altımızda piller var. Alt taraf komple pil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi malzeme kalitesinde çok aşırı bir kalite beklemeyin. Şöyle baktığınızda buralar sert arkadaşlar. Yani bayağı bildiğimiz sert malzemeden yapılmış. Burada deri malzemeler görüyorum. Gayet güzel. Burada piyano bilek kullanılmış. Hemen şu alt tarafta böyle ambiyansları görüyorum bir kenardan. Şimdi burada farklı bir durum var. Ben bunu internette araştırırken ne gördüm biliyor musunuz? 2 tane gördüm. Aha dedim, arka camlar açılmıyor herhalde. Ama sonrasında bakın burada bir rear tuşu var. Şimdi normalde ön taraftaki camlar çalışıyor, görüyorsunuz. Şimdi bunu ben rear'a bastığımda arka camlar aktif oluyor. Böylece arka camları da kontrol edebiliyorsunuz. Farklı bir tasarım yapmışlar. Yani aslında buradan da Volkswagen biraz kar etmeye çalışmış açıkçası, öyle gözüküyor. 2 tuş kaldırıyor, bir tane tuş koyuyor. Buradan $1 kazansa 1 milyon araç ürettiğinde 1 milyon dolar kazanmış oluyor. Yani bu markaların küçük ama ince detayları, öyle söyleyeyim sizlere. Bence kullanışlı, kullanılabilir bence. Çok kötü bir durum değil. Ha, biraz uğraştırır mı? Uğraştırır. Ben mesela arabada arka camlarla hiç uğraştığımı hatırlamıyorum. Sadece ön camları kontrol ediyorum genelde, öyle söyleyeyim. Biraz farklı kaçmış. Herkes alışamayabilir. Buradan aynalarımızı katlayabiliyoruz. Zaten klasik bildiğimiz
Volkswagen ayna katlaması. Aynalar da aynı şekilde bildiğiniz bir ayna. Ve aynanın şu altındaki noktayı gördünüz ya, o da led arkadaşlar. Aşağıya aydınlatıyor. Ancak bende de var mesela led ayna aydınlatması ama benimkinde büyük. Bunda biraz farklı kullanmışlar. Buradan kilitleyebiliyorsunuz. Bak bunlar dahi dokunmatik, öyle söyleyeyim size. Aklınıza gelecek her şey dokunmatik gözüküyor. Buradaki malzemeler de buralarda aynı kapıdaki gibi. Şurada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Bu arka tarafları zaten sert. Aynı yumuşak malzeme burada devam ediyor. Buralar sert. Havalandırmaları buraya koymuşlar. Ekranımız ve kadranımız. Ayrıca şöyle bir durum var. Kadranla direksiyon bir arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Yani o görüntü problemini hiçbir şekilde yaşamıyorsunuz, açıkçası öyle söyleyeyim. Direksiyonla beraber hareket ediyor. Direksiyonun tuşları görüyorsunuz. Şerit takibimizi buradan açabiliriz. Şöyle bir start yapalım. Evet, mesafesini ayarlayabiliyoruz. Bakın adaptif cruise kontrolünün. Ve Volkswagen adaptif cruise kontrolleri de güzel çalışıyor. Şerit takibi de ayrıca gayet güzel çalışıyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada şimdi şöyle dokunmayı hissedilen bir taptik var. Bakın duyun. Görüyor musunuz? Hani siz basıyormuş gibi oluyorsunuz. Dokunduğunuzda çalışmıyor. Basmanız lazım, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle görüntülerini değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada View tuşu var. View tuşunu çok fazla bir değişim olmuyor açıkçası. Tema falan yok. Ekranda küçük. Ön taraftaki ekran. Yani biraz daha büyük ekranlar olabilirdi açıkçası. ID.4'e bakmadım. ID.4'te belki biraz daha büyüktür. Direksiyon gayet güzel. Bildiğiniz bir direksiyon. Sadece First Edition amblemi koyulmuş. Ekranımıza gelelim bakalım bir. Şöyle ekranı bir aktif edelim. Şöyle hemen bakın, ses kumandasına ben çok alıştım. Yani çok rahat kullanılıyor ses kumandası, öyle söyleyeyim sizlere. Ekranın kalitesi mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Şöyle bakın. Aşırı derecede net bir ekran var. Şu anda mesela buradan şarj yerlerini, şarj durumunu, araç hakkında bilgiler, konfor aydınlatmaları diyor mesela. Buradan hepsine bakabiliyorsunuz. Işık animasyonu yapabiliyor ama gece olması lazım onu görmemiz için. Durumu, İşte veriler, her şeyi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzun sürede, aynı sanki arabadaki gibi başlangıçtan itibaren uzun sürede şarj edildikten sonra bunları tek tek görebiliyorsunuz. Burada tabii koltuk ısıtmalarımız var. Klima sistemini bir Octavia'dan alıştığınız gibi. Buradan klasik Climate, tam bizlik yani, daha kolay kullanması, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle hemen açıp kapatabiliyorsunuz. Nereye vereceğinizi ayarlıyorsunuz. Burada da Air Clear zaten Volkswagen aracı olanlar bilirler. Aracın içindeki havayı temizliyor. Direksiyon ısıtmamız da mevcut. Diğerlerine bakalım. Buradan sıcaklığımızı ayarlayabiliyoruz zaten. İşte park menüsüne buradan hızlıca geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kamerayı da buradan görebiliyoruz. Ne diyor? Park sensörlerini temizleyin diyor. Biraz park sensörleri kirliymiş anladığım kadarıyla. Bakın şu an yandı, görüyor musunuz? Aracı D'ye aldım. Bakalım D'de yanacak mı? Bak. Gördünüz mü o ışığı? Çok tatlı bir şey. Hemen D'ye alınca araba gideceğim diyor, şöyle söyleyeyim sizlere. Peki ana menümüze gelelim. Şöyle navigasyon da var tabii ki bu arabada. Navigasyon lazım böyle arabalarda çünkü sizin menzilinizi hesaplıyor, ne kadar gidebileceğinizi hesaplıyor. Ona göre ayarlıyor. Bakın burada işte acil frenleme sistemini, mesafe uyarılarını ayarlayabiliyorsunuz. Her şey var. Arkada şöyle kameralarımız da var. Ancak aynayı mesela çerçevesiz kullanmamışlar. Çerçeveli bir ayna. Burasını yine aşina olduğunuz gibi Octavia'da gördüğünüz bir aydınlatma dokunmatik. Yine artık buna geçiyorlar. Bilmiyorum, Volkswagen kendini biraz daha dijitalleştiriyor. Normalde yapmayacağı şeyler bunlar. Şöyle modlarımız var. Bu modlar arasında işte Sport mesela. Herhangi bir değişim olacak mı kadranlarda, merak ettim. Individual diyelim. Individual'da ne seçeneklerimiz var? Şaside mesela Comfort Sport diyor. Comfort şase dediğine göre demek ki süspansiyonlara da eliyor demek ki. Tahrik, bu hani gaz pedalındaki hassasiyetten bahsediyor. ACC aktif cruise kontrolünün ışık asistanı ve klima sistemini ayarlayabiliyor. Böyle basit, biraz daha hani eliniz alıştığınızda kullanması kolay bir ekran, öyle söyleyeyim sizlere. Burada küçük bir cep var ama böyle bir şey kullanılması benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ön konsolda tabii ki vites yok, herhangi bir şey yok. Alt tarafta kalmış. Kullanışlı yapmaya çalışmışlar arabayı. Burada kablosuz şarjımız da var. Telefonunuzu buraya atıyorsunuz içine. Kocaman bir göz var burada. Type-C'lerimiz. Kolçaklarımız şöyle ayrı ayrı. Her iki tarafa da ayrı şekilde. Şöyle koltuklara geldiğimizde şöyle sert, aslında sert sayılabilecek bir koltuk kullanılmış. Biraz daha farklı desenlerde. Ancak bizim aracın da, Passat'ın koltuklarına da benziyor fazlasıyla. Hani öyle spor bir koltuk değil. Şöyle aydınlatmaları görebiliyorsunuz. Gayet hoş. Bak şimdi. Şöyle geliyorsunuz. D'ye alıyorsunuz. Hemen bak D'ye geçti. Freni bıraktığınız anda gidebilir. Şöyle R'ye alıyorsunuz.
Kameranın mesela modunu değiştirebilirsiniz şöyle. Kendi kendine park sistemi de mevcut. Sonrasında şuna basarak park alıyorsunuz arkadaşlar. Hop, kendini kapatıyor. Şu öndeki ışık farklı olmuş ama geceleri mesela çok keyifli olur. Evet, ön tarafta fazla değinebilecek bir şey göremiyorum. Şurada torpido için. Torpido şöyle açılıyor. Tuşa basıyorsunuz ve kendini salıyor. İçinde herhangi bir kaplama yok. Şurada First Edition amblemlerini de görebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle koltuğu kendime göre ayarladım. Hatta geniş geniş oturdum, öyle söyleyeyim sizlere. Hadi gelin bir arkaya geçelim. Arkadaki malzeme kaliteleri de sert bu arada. Ön taraf zaten sert olduğu için arka tarafın yumuşak olması beklenemez. Şimdi arka taraf beklediğimden çok daha geniş. Golf'ten çok daha geniş, öyle söyleyeyim sizlere. Ama yüksekte oturuyorsunuz. Baya yüksekte oturuyorsunuz, öyle söyleyeyim. Altınızda pil olduğunu hissediyorsunuz açıkçası. Ama genişlik benim çok hoşuma gitti. Şu genişliğe bakar mısınız? Ben bir de rahat oturdum yani. Bak görüyorsunuz yine. Direğin arkasındayım her zaman gibi. Bu arada ön tarafta Apple CarPlay'imiz var. Apple CarPlay'siz asla. Dediğim gibi gayet geniş, bir aileye göre iyi yani. Şimdi i3'e göre kıyaslıyorum. i3 dardı. i3'e de biz ailecek bindik. Arka tarafta rahatsız olmuştu bizimkiler. Arka tarafta ceplerimiz mevcut. Burada bir Type-C bağlantımız mevcut. Güzel. Arka taraf çok ferah hissettirdi bana ya. Hani sanki böyle cam tavan varmış gibi hissettim, öyle söyleyeyim sizlere. Baş mesafesini de göstereyim. Baş mesafesi de gayet iyi. Güzel. Bir sorun yok. Kolçağımız var. Şöyle indirelim. Arkaya erişebiliyorsunuz. Kayağa gidebilirsiniz. Bu arabayla güzel de yanlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bagaja bakmadık. Birazdan bagaja bakalım. Şöyle. Güç var çünkü yani 7 saniye ciddi bir değer. Öyle söyleyeyim sizlere. Yanlar bu. Arka taraftan ön tarafta böyle gözüküyor. Hadi ben bagaja geçiyorum. Şimdi bakın burada şarj aletlerini görüyorsunuz. Made in Germany. Şuradan da gördüğünüz üzere. Volkswagen'in kendi amblemi yok aslında. Farklı bir firma yaptırmış. İşte burada ev şarjı var. Bak şöyle bakın, evinize takabilirsiniz. Aslında var ya, bu tam bana göre bir araba. Böyle almayı çok isterim. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben garajda, biliyorsunuz her gece garaja park ediyorum Passat'ta. Bu arabayı koyacaksınız garaja abi. Her akşam giderken 2 dakika fişi takacaksınız ve yani çok kullanışlı ya. Garajı olanlar için elektrikli araba aşırı derecede kullanışlı. Uzun yolda da bence bu benim işimi görür mesela. Bana göre, kendime göre düşündüğümde işimi görür ve çoğunuzun da işini görür böyle bir araba. Eğer ki tabii ki vergiler gelmezse. Şöyle kabloları çekeyim kenara, bir bakalım bagajın altında ne var, görebilecek miyiz? Şöyle alt tarafta küçük bir ilk yardım bölümü var. Geri kalan yerler kapalı arkadaşlar. Bagajı geniş ama. Golf'ten yine geniş, öyle gözüküyor. Evet, bu şekilde. Gelin bir motor bölümümüze bakalım. Şöyle bir açalım. İşte dediğim gibi garip olan taraf ön tarafta motorun bulunması. Ayrıca orada herhangi bir amortisör bulunmuyor. Yalıtım da yok. Zaten yalıtıma da gerek yok. Çünkü hem ısı da yok. Ses de olmayacağı için yalıtım yapmalarına gerek yok. Gördüğünüz üzere şurası bak. Kilit bölümü kaputtan farklı bir yerde. Çünkü bu aracın altyapısı dediğim gibi Golf ve Beetle'dan oluşuyor. O yüzden de aşağıya ulaştırmaları için kilidi, yani şasiye ulaştırmaları için biraz uzatma yapıyorlar. Bazı markalar bunu tercih ediyor. Yani bu kötü bir durum değil. Büyük ihtimalle buraya amortisör koymamanın sebebi bir daha hiç açmayacağınız için olabilir. Çünkü çok fazla ihtiyacınız olmayacak. Şimdi motora baktığınızda bir motor suyu görüyorsunuz değil mi? Size farklı geliyor ama farklı değil arkadaşlar. Çünkü bu arabanın da ısınmaya ihtiyacı var, soğumaya ihtiyacı var. Gerektiğinde piller ısınıyor. Pilleri soğutmak için bu su kullanılıyor. Gerektiğinde de aracın içini ısıtmak için bu soğutma suyu kullanılıyor. Sonrasında böyle değinebileceğimiz, bakalım neler var. Valeo'nun amblemini görüyorum. Ne diyor? Air Inter diyor. Buradan hava girişi hakkında. Bu büyük ihtimalle normal içeriye hava veriliyor ya, onunla ilgili. Çünkü elektrikli motorun havaya ihtiyacı yok. Fan var mı? Ben çünkü fan sesi duyuyorum. Zoe'de geçen de yanından Zoe geçti. Güngören'de bir de. Ve Zoe'de fan sesi geliyordu bildiğiniz. Böyle uğultu geliyordu ve çok güzeldi. Hani böyle uçacakmış gibi ses çıkarıyordu. Yani fan olması lazım çünkü pillerin soğuması lazım. Ancak tabii ki kapalı bir ünite olduğu için göremiyorum şu anda. Buradan cam suyumuzu koyabiliyoruz. Klasik. Akümüz burada. İlk kapıların açılması, işte ana şeylerin çalışması için bu aküye ihtiyaç var ve bu akü de aynı şekilde olmadan olmuyor, öyle söyleyeyim sizlere. Zaten küçük bir akü, bak gördüğünüz üzere. Kabloları ellemeyin, çarpılırsınız diyor. Şöyle görebilirsiniz. Motor şu altta arkadaşlar. Şuralarda, buralarda motor. Bak Danger diye zaten. Şurada Danger diye yazıyor. Ellemeyin diye. ABS beynimiz yine var. Bakın burada. Olmak zorunda. Motor kulağı var mı? Çünkü titreşim olmaması lazım. Şu alt tarafta var sanki küçükten. Farları kim yapmış? Volkswagen amblemi var üzerinde. Firma göremiyorum. Genelde Valeo'ya yaptırıyorlar farları ama ya seviyorum böyle kurcalamayı ya.
İşte bu şimdi elektrikli motor burada gücü iletiyor. Arka tarafa şaftla beraber bildiğiniz her arkadan işte arabada olduğu gibi arka tarafa gücü iletiyor. Yani niye böyle bir seçenek yapmak istediler bilmiyorum. Belki de Beetle şasisi kullandığı için. Yani şimdi şaseyi komple değiştirmek büyük masraf. İlerleyen zamanlarda komple değiştirdiğinde büyük ihtimalle motoru da arkaya koyacaklar. Evet, motor bölümümüzde bu şekilde. Bak buraya su vurmayın diyor. Bizim yıkamacılar böyle basıyorlar köpüğü. Hadi bakayım buna da basın. Arkadaşlar ID.3'ten anlatacaklarım bu şekildeydi. Vallahi benim de çok merak ettiğim bir arabaydı. Bütün meraklarımı giderdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farklı bir arabaydı. Nedir yorumlarınız? Mesela böyle Golf yerine alınabilir mi sizce? Elektrikli arabalar gelecekte sizce çok fazla kullanılacak mı? Ben çok fazla kullanacağını düşünüyorum açıkçası, öyle söyleyeyim sizlere. Merkar'a tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle göstereyim kendilerini. Dediğim gibi eğer ki böyle lüks araca ihtiyacınız olursa burayla iletişime geçebilirsiniz. Sağ olsunlar kendileri anlayışlı insanlar. Belki getirmek istediğiniz araçlar olur. Hani burada bulamayacağınız araba yok açıkçası, öyle söyleyeyim sizlere. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar bakın, mesela klimanızı kurup eve gidiyorsunuz. Sabah sizi sıcak bir havada karşılıyor. O saatte çalışmaya başlıyor. Mesela silecekleri de buradan basıp servis pozisyonuna getirebiliyorsunuz. Adamlar sadece manuel tuşlar olarak bunları kullanmışlar, size öyle söyleyeyim. Geri kalan her şey dokunmatik. Bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım. Ses sistemi gayet güzel. Buna değinmeden geçemezdim. Şuradan mesela ses ayarlarına da bakayım. Gayet güzel. Basları yükselttim bakalım. Keyifle dinlenir.